İnsan arzusunun doğası çoğumuzun sürekli olarak istemesine neden olur. Daha fazla para, daha büyük evler, mükemmel arabalar, daha iyi ilişkiler, mükemmel sağlık, prestijli işler istiyoruz. Her şeyin olduğundan farklı olmasını isteme durumu kronik tatminsizliğe ve mutsuzluğa yol açar. İstediğimizi elde ettiğimizde bile tatmin duygusu hızla kaybolur ve bir sonraki şeyin tadını çıkarmaya başlarız. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius bu eğilimi fark etti ve farklı bir yaklaşım önerdi. İstemek yerine kabul etmek. Bize farklı olmasını dilemek yerine hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğretti. Kontrolümüz altında olana odaklanıp gerisini bırakarak tatmin ve sükunet bulabiliriz. Marcus Aurelius zorluklarla zarafetle başa çıkma konusunda bir iki şey biliyordu. İmparator olarak çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. İstemeyi durdurun, kabul etmeye başlayın. Marcus Aurelius'un felsefesi. Savaş, kıtlık ve salgın hastalıklar dahil. Stoacı felsefe onun bu mücadelelere katlanmasına ve bilgelik ve alçak gönüllülükle yönetmesine yardımcı oldu. Bugün onun öğretileri hayatın kaçınılmaz zorluklarıyla kararlılık ve sükunetle yüzleşmemize yardımcı olabilir. Mutluluğu maddi mallar yoluyla arayan modern tüketim kültürümüzde Aurelius'un huzuru istemek yerine kabul ederek bulma tavsiyesi her zamankinden daha alakalı. Hepimiz onun temel ilkesini uygulamaktan fayda görebiliriz. Gelecekte tatmin olmayı ummak yerine her şimdiki andan memnun olmak. O parlak yeni telefon, tasarımcı kıyafetleri, lüks araba, devasa ev, yüksek maaşlı iş unvanı. Tüketim kültürümüz bizi sürekli olarak bu dışsal şeylerin bizi mutlu edeceğine ikna ediyor. Marcus Aurelius ne kadar elde edersek edelim bunun asla yeterli olmayacağını fark etti. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Arzularımız sürekli olarak gerçekliğimizi geride bırakıyor. Bu eğilim insan doğasının bir parçasıdır. Ancak Aurelius bunun birçok mutsuzluğun ve ıstırabın temel nedeni olduğunu öğretir. İstediğimizi alamadığımız zaman kendimizi rahatsız, hüsrana uğramış, mağlup hissederiz. Ancak bunu elde ettiğimizde bile memnuniyet hızla kaybolur ve bir sonraki şeyin peşine düşeriz. Marcus Aurelius kontrolümüzde olana odaklanmamızı ve gerisini bırakmamızı tavsiye etti. Bilgelik, adalet, ölçülülük ve cesaretle gerekeni elinizden geldiğince yapın. Daha sonra sonucu yargılamadan kabul edin. Her şeyin farklı olmasını dileyerek enerjinizi boşa harcamayın. Sadece ortaya çıktıkça hayatla birlikte akın. Aurelius şöyle dedi. Huzur arıyorsanız daha azını yapın veya asıl olanı yapın. Sosyal bir varlığın logosunun gerektirdiğini ve gerektirdiği şekilde yapın. Bu da çifte tatmin sağlıyor. Daha azını, daha iyisini yapmak, başka bir deyişle ihtiyaçlara bağlı kalın. Onları iyi yapın ve tatmin olun. Daha fazlasını istemeye kapılmayın. Yazar ve filozof Henry David Thoreau 1840'larda Walden Pond'da sade bir hayat yaşadı. Thoreau doğaya, kendine güvenmeye ve gerçeğe odaklanmak için kasıtlı olarak sahip olduğu şeyleri azalttı. Az olandan memnundu ve Marcus Aurelius'un daha azını isteme felsefesini temsil ediyordu. Thoreau, Walden'da şöyle yazmıştı. Benim en büyük yeteneğim çok az şey istemekti. Sürülerin insanların koruyucusu olduğu gibi erkeklerin de sürülerin koruyucusu olmadığını düşünmeye alıştım. Sahip olduklarımızın bizi onları tuttuğumuzdan daha fazla kontrol etme eğiliminde olduğunu, bizi hiç bitmeyen daha fazlasını isteme döngüsüne hapsettiğini fark etti. Thoreau, statü, para ve lüks peşinde koşmak yerine ormandaki küçük kulübesinden memnundu. Günleri yazmakla, bahçecilikle, misafir ağırlamakla ve doğanın güzelliğine dalmakla geçiyordu. Daha fazlasını istemek yerine her günün getirdiğini takdir etti. Thoreau şöyle yazdı. Bacakları hiçbir şekilde zorlamanın iki zihni birbirine daha fazla yaklaştırmayacağını keşfettim. Yeniden uyanmayı ve kendimizi uyanık tutmayı mekanik yardımlarla değil, şafağın sonsuz beklentisiyle öğrenmeliyiz. Bu Aurelius'un istemek yerine kabul etme zihniyetinin bir örneğidir. Thoreau, ihtiyaçlarını azaltarak ve sürekli istemeyerek modern tüketim toplumumuzda çok az kişinin taklit edebileceği bir iç huzuru elde etti. Seçtiği minimalizm yaşamı gelecekte hayali bir tatminin peşinde koşmak yerine şimdiye odaklanmasını sağladı. Bu da aynı zamanda Marcus Aurelius'un istemeyi bırakma ve kabul yoluyla huzuru bulma felsefesini de somutlaştırdı. Gösterişli,
Prenslere özgü bir yaşam tarzı yaşadıktan sonra bu da maddi rahatlığın mutluluğu garanti etmediğini fark etti. 29 yaşındayken ruhsal aydınlanmayı aramak için ayrıcalıklı hayatından vazgeçti. 6 yıl meditasyon yaptıktan, oruç tuttuktan ve yoksulluk içinde yaşadıktan sonra Buda Nirvana'ya, yani özgürleşmeye, iç huzur ve bilgelik durumuna ulaştı. Öğretileri sağlıksız bağlılık ve arzuların neden olduğu acıları ortadan kaldırmaya odaklanan Budizmin temelini oluşturdu. Budizmin 3. yüce gerçeği şöyle der: arzunun sona ermesi acının da sona ermesine yol açar. Bu Marcus Aurelius'un bizi tatminsiz bırakan arzuların peşinden koşmayı bırakma tavsiyesiyle örtüşüyor. Mutluluk daha fazlasını istemekten değil, sahip olduklarımızı kabul edip takdir etmekten gelir. Ve kabulün faydaları. Marcus Aurelius'un istemek yerine kabul etme felsefesini benimsemek, bu kadim bilgeliği uygulamaya istekli olanlara derinden yarar sağlar. Kontrolümüz altında olana odaklanıp geri kalandan rahatsız olmayarak birçok avantaj elde ederiz. 1. Zihin sakinliği. Mutluluğumuzu istediğimizi elde etmeye bağlamamak, arzular karşılanmadığında yaşanan sürekli hayal kırıklığını ortadan kaldırır. Kabullenme, hayatın iniş ve çıkışlarında dengede kalmamızı sağlar. 2. Minnettarlık. Şimdiki anı kabul etmek, sahip olmadıklarımız için mutsuz olmak yerine sahip olduklarımız için daha minnettar olmamızı sağlar. Küçük sevinçler bile şükran vesilesine dönüşür. 3. Bilgelik. Kabul, gerçekten neyin önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Enerjimizi yüzeysel isteklere harcamayı bırakıp yaşamın anlamlı yönlerine odaklanıyoruz. 4. Öz disiplin. Kabullenme, anlık zevklerin peşinde koşmak yerine değerlerimizle uyumlu seçimler yapmamızı sağlar. Arzuladığımızdan ziyade doğru olanı yapma disiplinine sahibiz. 5. Direnç. Zor zamanlar gelecek, bu kaçınılmazdır. Kabullenme, acıyı arttırmayı isterken zorluklara zarafetle katlanmamıza olanak tanır. Marcus Aurelius, Roma İmparatoru olarak bu dayanıklılığın gücünü kanıtladı. 6. Huzur. Kabullenme, dış olaylar tarafından kolayca sarsılmayan bir iç huzuru geliştirir. Duygusal durumumuz değişken koşullardan ziyade zihniyetimize daha bağımlı hale gelir. Marcus Aurelius'un önerdiği gibi kabullenmeyi uygulayarak mutlu olmak için istediğimizi elde etmeye daha az bağımlı hale geliriz. Arzulara takılıp kalmak yerine mevcut hediyeleri takdir etmek için alan yaratıyoruz. Bu kadim bilgelik tatmini bulma konusunda bugün oldukça alakalı olmaya devam ediyor. Marcus Aurelius'un istemeye karşı kabul etmeye ilişkin bilgece rehberliği, iyi yaşamın modern arayanları için çok değerlidir. Her zaman daha fazlasını istemeye yönelik doğal eğilimimiz, yani maddi mallar, statü, güç, zevkler veya diğer parlak arzu nesneleri sonuçta mutluluğa giden bir engeldir. Aurelius, bizi tatmin edeceğini düşündüğümüz bu dışsal şeylerin peşinden koşmanın yalnızca sonsuz hayal kırıklığına yol açtığını fark etti. Henry David Thoreau ve Buda gibi örnekler, kabullenmeyi benimsemenin ve daha azını istemenin nasıl zihin ve ruh huzuru yarattığını gösteriyor. Sade yaşamları onları sonsuz arayış ve arzunun prangalarından kurtardı. Thoreau, Walden Göleti'ndeki küçük kulübesinde doğanın günlük armağanlarını takdir ederek mutluluğu buldu. Buda'nın bağımlılığı ortadan kaldırma ve orta yolu takip etme öğretisi onu Nirvana'ya götürdü. Marcus Aurelius'un meditasyonları bugün de 1800 yıl önceki kadar pratik ve derindir. İmparator, keşiş ya da orman sakinleri olmayabiliriz ama Aurelius'un felsefesini benimsemek önemli ödüller getirir. Arzuların peşinde koşmaktan kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerin azalması, anda daha fazla mevcudiyet, yaşamın öncelikleri hakkında derin bilgelik ve zorlu zamanlarda dirençlilik, eğer istemeyi bırakıp kabul etmeye başlarsak ulaşılabilir olacaktır. Video bitti. Hoşça kalın.